Bakın bu parlak kartonlar nasıl ama çok güzel değil mi? Renkli değiştiriyor mu? Herhalde yani. Işıkta oynatınca renk de değiştiriyor bak. Çok değişik. Aa ne kadar güzel olmuş maketin. Seninki de çok güzel olmuş Tayla. Sağ ol. Aa bakın Elif'in maketi daha güzel olmuş. Evet. Vay be. Maket gibi maket olmuş. Ay ne kadar güzel bir gün değil mi Erkut? Değil mi? 10 numara 10. Ofise gelene kadar kendimi başbakan gibi hissettim vallahi. Vallahi öyle. Böyle bir günaydın demeler, bir ayağa kalkmalar falan. Yani bir diz çökmedikleri kaldı. Değil mi? İnsan kendini bir şey zannediyor vallahi. Janti kıyafetler, saygı, hürmet. Bomba gibiyim bugün vallahi Gonca. Bunlar daha başlangıç Erkut. Bakalım bunlar ne? Yani patron oldum, iyi hoş da yani ben böyle sürekli imza atıp duruyorum Erkut. Bak böyle giderse vallahi ben sıkılırım söyleyeyim. Alışırsın, alışırsın. Kızım zaten iş dünyasının olayı bu. Mevkin büyüdükçe iş yükün azalıyor. Sen de en tepede olduğuna göre imza atmakla yetineceksin, değil mi? En tepedeyim değil mi? En tepedesin tabii ya. Ama Arzu'dan evimi almadan bana rahat yok. En kısa zamanda o işi hallederiz değil mi? Aynen. Sen o güzel kafanı hiç yorma. Halledeceğiz. Geri alacağız evi. Sadece biraz sabır hanımım. Erkut deme şöyle ya. Arzu'ya bu yaptıklarına pişman edeceğim. Onu öyle bir sokağa atacağım ki paçavra gibi kalacak ortada. Öğretmen hangisini beğenecek acaba? Bence en güzel Elif'inki olmuş. Bence de. Özür dilerim, yanlışlıkla oldu. Sağ ol Orhan. Bir süre daha takipte olmakta fayda var. Gözümüz kulağımız açık olsun. Sen hiç merak etme. Benim gözüm onun hep üstünde olacak. Herhangi bir gelişme olursa da mutlaka haber ver bana. Allah Allah Yusuf, tamam. Hadi ben gidiyorum, geç oldu.
Tamam kardeşim benim. Dikkat et kendine, tamam mı? Hadi görüşürüz. Sağ ol. Olmuyor, düzelmiyor işte bu. Üzülme. Bütün akşam bununla uğraştım. İnci de görünce çok üzülecek. Şuna bak, neredeyse ağlayacak bebek. Bir de utanmadan gülüyor musun? Ne diyorsun sen ya? Elif senin yüzünden düştü zaten. Hiç de bile. Taylan, kavga etmeyin ne olur. Önemli değil artık. Nasıl önemli değil Elif? Beni kıskandıysa düşürdü senin maketin üstüne. Hayır bir kere, kimseyi düşürmedim ben. Kendi kendine düştü. Sakar şey. Yalan söyleme. Tamam Taylan. Tamam. Zeynep ne oldu? Ya sen arayınca apar topar geldim. Kötü bir şey mi oldu? Yok yok, Ümit Bey geldi de seninle önemli bir şey konuşacaklarmış. Selim öyle dedi. Çalışma odasındalar mı? Yok, verandadalar. Harika bir iş oldu bu. Getirisi çok yüksek olacak. Kesinlikle Selim Bey. Yani ben de şimdiden çok heyecanlıyım. Melek abla gel. Hoş geldin ablacığım. Biz de seni bekliyorduk. Ne oldu Selim? Niye çağırdın beni? Sana bomba gibi bir haberimiz var abla. Ümit, sana anlat istersen. Melek Hanım, çok büyük bir ihaleye giriyoruz. Elimizdeki parayı en iyi şekilde kullanıp daha fazlasını kazanacağız. Yani girdiğimiz bu bataktan da bir an önce kurtulacağız inşallah. Ümit sayesinde giriyoruz ihaleye. O kurdu bağlantıyı. Ben işimi yaptım. Çok kazançlı bir girişim olacak. Kısa süre içerisinde kaybettiğimiz her şeyi geri kazanacağız. İnşallah Ümit, inşallah. Ben eminim Selim Bey. Bu ihaleyi kaybetme riskimiz yok neredeyse. Neye dayanarak söylüyorsunuz bunu? En başta rakiplerimizin hiçbiri bizim kadar güçlü değil. İkinci olarak da referanslarımız şirketin gözünde bize artı puan kazandırıyor. Çünkü Emiroğulları bundan önce bunun gibi, hatta bundan çok daha büyük projeler gerçekleştirmiş bir şirket. Bir kez daha ulaşacağız. Eski günlere tekrar hızla geri döneceğiz. Ben buna inanıyorum. Gerçekten. İhale falan ne diyor bunlar ya? Ya çıldıracağım, buradan da hiçbir şey duyulmuyor ki. Of. Ümit sen delirdin mi ya? Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Alo. İstediğiniz gibi Ümit Bey'in tüm hesapları incelendi. Yani hesaplarda sizin söylediğiniz meblağda bir miktar mevcut değil. Tamam. Demek öyle ha. Emiroğullarından gelen para yok ortada. Belli kağıdını aynen geri koymuş hatta. Arkamdan iş çevirsin ha. Zaten düze çıkmaya başlamıştık. Yani serayı neredeyse topladık. Bu ihaleyi de aldık mı?
İnşallah. Selim Bey, bu ihale bizim için milat olacak. Yani ipoteğe rağmen mi bunları söylüyorsunuz? Bakın Melek Hanım. Tamam, kabul ediyorum ki ipotek aslında bizim istemediğimiz, yani mecburiyetten aldığımız bir karardı. Yalnız bu ihaleyi aldığımız zaman, yani vadeli borçlarımızı tek seferde ödemekle kalmayacağız. Finansal durumumuzu da gayet iyi toparlayacağız. Tecrüben sayesinde büyük adımlar atacağız Ümit. Gerçekten buna inanıyorum. Abimin bıraktığı yerden devam edeceğiz büyümeye. Hiç merak etmeyin Selim Bey. İhaleden sonra ipotek borcundan da kurtulacağız. İnşallah Ümit. Anlaştık o zaman. Tamam, anlaştık. Ben Nihat Bey'le görüşeceğim, onun yanına gideceğim. İhaleyle ilgili birkaç detay görüşmek istiyor benimle. Tamam, top sende. Ben detayları bildiririm size. Güle güle, tamam. Görüşürüz. Ne yapıyorsun sen Ümit ya? Ne yapıyorsun sen? Ama sen bunun hesabını vereceksin. Sakin ol Arzu. Sakin ol. Ceyda'cığım çok temiz bir çalışma olmuş bu. Teşekkür ederim öğretmenim. 4 iyi. Ben daha temiz çalıştım. Kesin yıldızı 5 alacağım, kesin. Hakkı'cığım sen de çok renkli bir maket hazırlamışsın bize. Sana da 4 veriyorum. Elif'ciğim senin maketin nerede? Yok. Neden? Yapmadın mı? Arayınca hemen çıktım geldim ama şimdi atölyeye dönmem lazım. Abla, bu bizim için, şirketimiz için çok iyi olacak. Sen ne düşünüyorsun? Ne diyeyim Selim'ciğim? Hayırlısı olur inşallah. Şüphelerin ne kadar yersizmiş, gördün işte. Ümit'le ilgili düşüncelerini kastediyorum abla. Ya çocuk bizim için nasıl uğraşıyor dinliyor, görmüyor musun? Evet, bayağı çalışmış. De ben sadece düşüncelerimi paylaştım Selim. Yani inşallah dediğin gibi olur. Ben haksız çıkarım inşallah. Abla sen de duydun, kaybetme riskimiz yok dedi. Selim benim çıkmam lazım. Geç kaldım. Atölyede de bir sürü iş bekler şimdi. Tamam, sen işine bak tabii. Görüşürüz canım. Görüşürüz. Demek arkamdan hiç çevirsin Ümit Bey ha? Yok çok seviyormuş da yok bilmem ne. Aşağılık pislik. Ya ben bu arabayı hangi cehennemin dibine koydum ya? Bana attığın kazı çok pahalı ödeyeceksin Ümit. Ben sana göstereceğim. Sen daha kimle dövüştüğünü bilmiyorsun. Ah! Ayağım. Ah! Elif'ciğim neden cevap vermiyorsun? Öğretmenim, Elif'in maketi burada. Ne olmuş ona öyle? Beril Elif'i maketin üstüne düşürüp bozdu öğretmenim. Bu doğru mu Beril? Hayır öğretmenim değil. Ama herkes gördü. En yüksek notu alabilmek için. Tamam Taylancığım, otur yerine lütfen. Çocuklar,
Bir iş için verilen emek her şeyden ama her şeyden üstündür. Ayrıca ne kadar başarılı olursanız olun, bir başkasının emeğine saygı duymazsanız o başarının hiçbir önemi kalmaz. Bu yüzden lütfen bundan sonra birbirinize karşı daha özenli olun. Anlaşıldı mı? Öğretmenim benim maketime hala bakmadınız. Baktım Beril'cim, inceledim seninkini de. Kaç aldım öğretmenim, kaç aldım? 0. O ne ayol? Bu mahallede de her gün bir dizi çevriliyor maşallah. Kim ki bunlar? Mafya tipli böyle. İyi günler. Buyurun. Yusuf Bey değil mi? Evet. Tuğrul Gürsu. Milli Saraylar Müzesi'nden. Doğan Çapacı. Memnun oldum. Yusuf Bey, Milli Saraylar Müzesi'ni temsilen buradayız. Hançerler konusunda göstermiş olduğunuz hassasiyetten dolayı teşekkür etmek istiyoruz. Estağfurullah, rica ederim. Bahsi geçen hançerlerin 18. yüzyıla ait olduğu söyleniyor. Dönemin Rus hükümdarı tarafından 3. Ahmet'e gözdağı vermek için gönderilmiş. Arkeologların yapmış olduğu kazı çalışmaları sonucunda ancak bu kadar bilgiye ulaşabilmişler. O eserler sayenizde şu an müzede ve güvendeler. Kızlar, bomba haberlerim var. Ne oldu yine? Bu Yusuf yabancısı var ya. Dükkanın önünde bir tane araba durdu. İçinden 2 tane adam indi. Şimdi içerideler. Ay ben de önemli bir şey oldu sandım. Ay oldu tabii canım. Artık bu at hırsızı ne çaldıysa adamlar müzeden mi, nereden bir yerden gelmişler. Kız, Kaşıkçı elmasını çalmış olmasın sakın. Kesin yemiş bir halt. Ay yok artık. Ay o inanmıyorsanız çıkın bakın. Arabanın arkasında saray maray bir şeyler yazıyordu. Boşuna demiyoruz adam sır küpü diye. Karanlık adam canım belli. Karanlık yani. Ay insan işkilleniyor tabii. Ay ne gireni belli ne çıkanı o dükkana. Ya ben bugünden bugüne öyle yüzü düzgün birisi görmedim orada. Tamam yani hepimiz başta şüphelendik ama sonradan da iyi biri dedik. Gerçi o da doğru. Adamı önce cinayetle suçladık, sonra masum çıktı. Adam öldürmedi diye illa masum mu olması lazım canım? Kim bilir ne suçlar işliyor da bizim haberimiz yok. Yusuf Bey, hassasiyetiniz için tekrardan teşekkür ediyoruz. Ben yapmam gerekeni yaptım. İnanın bu konuda kimse sizin kadar cesur davranamazdı. Hayatınızı riske atma pahasına hem kaçakçıların yakalanmasını sağladınız hem de bu nadide eserleri müzeye kazandırdınız. Size minnettarız. İyi günler. İyi günler. Allah'ım. Gerçekten dedikleri doğruysa. Elif'ime zarar verirse. Benim ondan emin olana kadar Elif'i o adamdan uzak tutmam lazım. Oh olsun. Senin maketini kırdı ama kendi not alamadı. Değil mi öyle? Neden Elif? Belli herkese sürekli kötülük yapıyor. Ama baksanıza nasıl üzüldüm. Keşke söylemeseydin Taylan öğretmeni. Ama öğretmen sana kızardı.
Dersimi evde unuttum. Yani getireceğim derdim. Beril yanlış yaptı. Cezasını çekmeli bence. Keşke zaman geri alabileceğimiz bir makine olsaydı. Ne yapılır ki onunla? Yaşadığımız bütün kötü şeyleri silip istediğimiz gibi yaşardık. Mesela benim maketim kırılmamış olurdu. Beril de bu kadar üzülmemiş olurdu. Demek buraya tekrar geliyorsun. Ne ayaksın anlayacağız Ümit Koroğlu. Orhan, Direkt konuya giriyorum kardeşim. ne oldu? Bu Ümit'i geçen gün gördüğüm yere geldim. Tahmin ettiğim gibi oldu. Şimdi içeride. Burası Nihat Korkut adında bir iş adamına ait. Bak bu adam tehlikeli biri. Sabıkası da var. Hayali ihracat. Tarihi eser kaçakçılığı. Ondan sonra kara para aklama. Yani ne ararsan var. Ama bu Ümit burada ne yapıyor? Kimlerle ne iş çeviriyor bilmiyorum. Ama öğrenebilirim. Nasıl öğreneceğim peki? Bu Nihat'ın bir tane sağ kolu var. Haldun. Emniyete çalışıyor. Burada olup biteni içeri anlatıyor. Ama Nihat'ın haberi yok bundan. Anladım. Ona nasıl ulaşacaksın peki? Bir yolunu bulacağım. Ben sana en kısa zamanda bilgi geçerim. Tamam Orhan. Tamam. Haberleşiriz. Eyvallah. Alo kardeşim. Sana bir işim düştü. Birini soracağım. Gel. Al. Bunlar ne? Bak bakalım beğenecek misin? Ya Erkut. Ay çok güzel olmuş. Çok şık. Değil mi? Ben de bastırdım kendimi hemen. Koydum cüzdana bir iki tane. Eline de yakıştı yalnız. Öyle mi? Halbuki ben sadece süpürge yakışır sanıyordum. Ben küçükken annem ünlü bir ailenin hizmetçisiydi. Ben de sürekli ona yardıma giderdim. Oyuncak bebek yerine boyumdan büyük süpürgeler tutardım hep. Çocukken kaderimi bilirdim aslında az çok. Annen hizmetçiyse sen de hizmetçisin. Hayallerim bile annem elime o sarı bezi tutuşturana kadar sürerdi hep. Biliyor musun? O zamanlarda bir tane pembe bir dizi vardı. Her gün o saatte tüm işimi gücümü bırakıp televizyonun karşısına geçerdim. Annem çok kızardı. Ama ben hiç onu dinlemezdim. İlle de o dizi izlenecek derdim.
Niye o kadar hevesle izlerdim biliyor musun? Neden? Çünkü orada bir kız vardı. Hayatı benimkinden farksızdı. Ama o hizmetçi annesinin hayatını yaşamıyordu. Böyle çok güzel, büyük, havuzlu bir evin hanımı olmuştu. Bu kartvizit. Geçmişin tozlarını. Zamanın gerisini süpürmeye yeter mi sence? Şu bulaşıkları da yakayım da bari. Sonra kendime güzel köpüklü bir kahve yapayım. Dikeyim ayaklarımı. Oh mis gibi. Of yine meymenetsiz mi geldi ya? Ne güzel tek takılacaktım ben. Aa, siz miydiniz? Arzu içeride mi? Pardon ama sizi içeri alamam. Nasıl? Yani içeri giremezsiniz. Sen ne saçmalıyorsun ya? Arzu sana fazla yüz veriyor belli. Ümit Bey, ben kendi başıma iş yapmıyorum. Arzu Hanım'ın talimatı yani. Ben yokken eve kimseyi alma dedi. Beni bile. Hem zaten o şu an dışarıda kuaförde, evde yok yani. Gelsin ben uğradığınızı haber veririm. Peki. Öyle olsun bakalım. İyi günler. Hadi Arzu aç şu telefonu ya aç. Bir tarafı düzeltirken diğer taraf bozuluyor. Ama bir şekilde dengeyi tekrardan sağlamam lazım. Neyse ki Emiroğullarına yakalanmadan bu süreci atlattık. Selim'le işi bir süre daha yolunda giderse benden şüphelenmezler artık. Neyse ki Serdar da öldü. Artık doruklar diye bir şey de kalmadı. En azından onu düşünmeyeceğim artık. Ah Arzu, bir bilsen. Her şeyi senin yüzünden yapıyorum ya. Sen gelene kadar hiçbir yere gitmeyeceğim Arzu. Buradayım. Ben o pembe diziyi gerçekten bir süre yaşadım Erkut. Ta ki karşıma Necdet çıkana kadar. Necdet bana istediğim her şeyi verdi. Ama yine de içimde böyle derin bir boşluk, korkunç bir açlık vardı. Ben o boşluğu Serdar'la doldurdum. Ama Serdar olan aşkım içten içe kemirdi böyle beni. Bugüne kadar hissettiğim ne kadar güzel duygu varsa hepsini alıp götürdü benden. Seni çok iyi anlıyorum Gonca. Ben de Asuman'ı sevmiştim. Tamam. Pek öyle hanımcık bir tip değildir. Hatta bayağı yabandır. Ama ben de zaten o hırçın hallerini sevmiştim onun. Asuman bir acayiptir Gonca. Böyle sanki hayattan alacaklıymış gibi bir tavrı vardır. İstekleri hiç bitmez. Hırslıdır, inatçıdır. Hoş bütün bunları bilerek evlendim ben onunla. Ve biliyor musun bir gün olsun da şikayet etmedim. Ama sonunda o hırsı ikimizi de bitirdi. Hep daha fazlasını istedi. Hep. Üzülme. Bazen böyle olması gerekir. Belki de yolun sonunu görmemek daha hayırlıdır. Vallahi bilmiyorum Gonca. Bildiğim bir şey var. O da tam bu yüzden istiyorum biliyor musun zengin olmayı. Asuman'ın yüzüne çarpmak için. Olacağız Aykut, olacağız. Bizi önemsemeyen, görmezden gelen kim varsa hepsini yüzüne çarpacağız. Göreceksin bak.
Hem de öyle bir zengin olacağız ki bizi elinin tersiyle kim ettiyse gün gelecek bizi elini açacak. Göreceksin bak. Zamana geri gitmeyi ben de senin kadar çok istiyorum biliyor musun? Sen anlattıktan sonra düşündüm de zamana geri gitmek için zamandan daha hızlı olmalıyız değil mi? Evet tamam neyle? Uçaklar her şeyden daha hızlıdır. Biz uçak bulamayız ki. Haklısın. Kendimiz bir şeyler yapamaz mıyız? Ne gibi? Robot gibi mesela. Her taraf süt koktu Tülay'ım ya. Ne yaptın sen böyle? Sütlaç yaptım. Seversin sen de. Ne demek severim ya? Ben bayılırım, severim tabii ki. O zaman bir tadına bak bakayım eksik bir şeyleri var mı? Şöyle az koyayım. Ben de bakayım ben de. Çok güzel olmuş Tülay'ım. Mis. Şahane vallahi. Veysel, aşk olsun ama insan söylemez mi? Şekeri az olmuş bunun. Vallahi Tülay'ım ne bileyim ya. Sen öyle şekerli, ballı ellerine verince bana tatlı geldi yani. Ay dur ben en iyisi biraz daha şeker koyayım. Güzelce kaynatıp geleyim. Yok ya yok. Gerek yok ya. Bence tadı gayet yerinde. Hiç bozma vallahi. Ha, öyle mi diyorsun? Değil mi? İyi peki. Oh Tülay'ım ya. Ev böyle mis gibi süt kokunca aklıma şey geldi ya. Ha? Neymiş o? Ne geldi? Canım işte süt gibi beyaz ama süt değil. Sütlaç gibi çok tatlı. Güler buruşuk suratlı. Bir bakalım nedir bu? Ya Veysel, yani yine mi bebek konusu Allah aşkına ya? Ne varmış bunda ya? Ya Veysel boyun kadar evlatların var yani olacak iş mi bu? Ne varmış ya boyum kadar evlatlarım var diye? Kural mı yani? Ben senden sadece bir tane çocuk istiyorum ya. Çok mu zor ya? Ay üstüme iyilik sağlık. Vallahi delirdin sen ha. Ya niye delirecekmişim? Tamam 2 tane evladım var. Bir evlendi gitti zaten. Murat da yarın birine takılır gider. Biz kaldık mı baş başa? Ne var yani kendi kanımızdan canımızdan bir tane minnacık bir tane çocuğumuz olsun. Ne var yani? Yani Veysel vallahi şu sütlacı yaparken ocağın başında yandım piştim. Ay şu an var daraltıyorsun beni ha. Tamam. Tamam gülüm gidiyorum. Zaten şimdi haberler başlıyordur. Sakin ol. Sakin ol Tülay'ım. Sakin ol. Gidiyorum. Gittim. Ben istemez miyim sanki anne olmayı? Arzu. Sen ne yüzle benim karşıma çıkıyorsun ha? Senin yaptığın her şeyden haberim var benim. Ne diyorsun Arzu? Anlamadın öyle mi? Tamam daha açık anlatayım. Yaptığın her şeyden haberim var. Emiroğullarının parasını aynen geriye koyduğundan. Benden aldığın parayla borsaya falan girmediğinden. Hatta Emiroğullarına ihale ayarladığından. Nereden öğrendin bunları? Sen beni tanıyamamışsın belli. Ben Arzu Karapınar'ım. Benim ellerimde armut toplamıyor herhalde. Arzu bak, açıklayabilirim. Ben sana zarar verecek hiçbir şey yapmadım. Sen karşında aptal falan mı var zannediyorsun ha? Arzu bak tamam, açıklayabilirim. Bazen sen çok fevri kararlar veriyorsun. Ben de durumu kurtarmak için müdahale etmek zorunda kalıyorum. Müdahale ettin demek. Evet, tamam. O parayı borsaya falan koymadım. Onların hesabına aynen geri iade ettim. Ama ben bütün bunları senin arkandan iş çevirmek için falan yapmadım Arzu. Ya ben senin aleyhinde olan bir şey yapar mıyım hiç? Sadece mantıklı olanın bu olduğuna inandığım için yaptım. Eğer o çiftliği geri almak istiyorsan... oyunu çok daha doğru kurmamız gerekiyor Arzu. Her şeyden önemlisi
Sakin olmalıyız. Sakin. Yoksa senden şüphelendiler mi? Gonca Hanım, önümüzde büyük bir ihale var. Biz de bu ihalenin hazırlığı içerisindeyiz. Kazanırsak şirketimiz büyük bir hata geçmiş olacak. Tamam. O zaman ben dosyaları inceleyeyim, detaylı bir şekilde okumak istiyorum. Tabii ki, buyurun. Siz çıkabilirsiniz. Erkut, sen de bir baksana, ne yapacağız? Gireceğiz mi bu ihaleye? Gireceğiz tabii Gonca, gireceğiz. Ya bize pahalıya patlarsa? Gonca, bir laf vardır bilir misin? Rakip şahın kellesi için hiçbir bedel çok değildir diye. Hayallerimizi gerçekleştirmek istiyorsak başka çaremiz yok. Gireceğiz, büyük düşüneceğiz. Doğru söylüyorsun. Belki de bu karşımıza çıkan harika bir fırsattır, değil mi? Alo. Evet, hatırladım Hakkı Bey. Serdar'ın cezaevi müdürü değil mi? Ne yapalım? Alışmaya çalışıyoruz işte. Hayat devam ediyor, evet. Evet. Ben cenaze işlemlerinden Serdar'ın eşyalarını almayı unutmuşum. Tamam. Teşekkür ederim. İyi çalışmalar. Ne oldu, ne eşyası? Gelip Serdar'ın eşyalarını alın diyor adam. Tamam, şirket arabasıyla git gel hemen. Ay yok Erkut ya, hiç uğraşamam. Zaten dünya kadar işim gücüm var benim. Ya Gonca, bak Serdar'ın şirketi bir şekilde sana kaldı. Kendini hiç ummadığın bir yerde buldun. Ne olmuş yani? Ne olmuşu var mı kızım? Serdar'ın eşyaları arasında şirketi ilgilendiren, dolayısıyla seni ilgilendiren önemli şeyler olabilir. Atlayamayız onları. Gitmek lazım. Aslında doğru söylüyorsun. Ama benim şimdi bu dosyaları incelemem lazım. Nasıl yapalım? Ben gideyim alayım geleyim. Ay vallahi çok iyi olur. Hadi kaçtım ben. Tamam. Zeynep, bu ihaleden o kadar umutluyum ki. Düşünsene, eski günlerimize geri dönebileceğiz. Yarını düşünmeden rahatça uyuyabileceğiz. Evi kaybetme korkusu olmadan. İnşallah Selim. Yani sen böyle söyleyince ben de heyecanlandım şimdi. İnşallah bu ihale kurtuluşumuz olur. Olacak Zeynep. Ümit'in dediğine göre rakiplerimiz çok güçlü değilmiş. Bizim de Emiroğlu Holding olarak referanslarımız çok kuvvetli. Kısa zamanda finansal durumumuzu toparlayacağız. Ay bu vallahi çok güzel bir haber. Evet, bakalım. Ümit uzun zamandır bu ihale için çalışıyor. Senin de aklına yattıysa alırız o zaman biz bu ihaleyi. Neyse, ben şu dosyalara bakayım. Tamam canım, kolay gelsin. Arzu, hayatım sana ne söylediysem hepsi doğru. Senden şüphelendiler mi dedim. Ya benden şu kadarcık bile şüphelenselerdi hiç benim bir sözümle o kadar büyük ihalelere girerler miydi? Arzu, bak sen benim için çok özelsin. Ben seni hayatımın merkezine koydum. Daha seni ilk gördüğüm anda kalbime yerleştirdim seni. Bütün bunları neden yapıyorum sanıyorsun ha Arzu? Senin için. Sadece senin için. Kendi menfaatim uğruna olsa inan böyle bir şey yapmazdım. Ya ben senin çıkarlarına ters düşecek bir adım atmadım. Atmam da. Ben seni çok seviyorum Arzu. Ben sana bakarken dünyayı unutuyorum. Bak şu an elimi ateşe koysam
canım yanmaz. Ben seni öyle seviyorum. Anladın mı? Anne, sen başla istersen ilaç saatin geçmesin. Yok kızım. Melek de gelir şimdi zaten. Feride nerede? Dersi mi vardı bugün? Ha, Feride artık bizimle kalmayacak oğlum. Yurda yerleşecekmiş kızcağız. Ya Bugün Elif'i mektepten alıp eve getirdi. Sonra da eşyalarını topladı gitti. Elif üzülür diye hoşça kal bile diyemedi. Hem Melek ablanın yanında bir de işe başlamış biliyor musun? atölyede. Hı. İyi olmuş bu. Birbirlerine destek olurlar. Kol kanat gererler artık. Öyle. Hem Feride'nin de ihtiyacı vardı. İyi oldu en azından tanıdık bildik bir yerde. Hayırlısı olur inşallah. İnşallah kızım. Çocuklarla bile vedalaşamadı. Duyunca çok üzülecekler. Anne bir daha görmeyecekmiş gibi konuşma. Feride her zaman gelebilir buraya. Onun da evi sayılır. Haklısın oğlum. Öyle tabii. Bu arada sabahtan beri benim de ihale aklımda anne. Vallahi çok gerginim. Allah'ın izniyle muvaffak olacaksınız inşallah. Senin için hep dualar okuyacağım oğlum. Sağ ol anneciğim. Hoş geldin abla. İyi akşamlar herkese. Hoş bulduk. Hadi kızım gel. Otur. Biz de tam ihaleden bahsediyorduk. Düşünsenize belki de yarın akşam bu sofrada tüm sıkıntılarımızı, dertlerimizi geride bırakmış olarak oturacağız. Allah sesini duysun kızım. Ümit çok olumlu konuştu. Beni de ikna etti. Bakalım bu sefer çok umutluyum. Güzel Mevlam utandırmasın. Sen de Ümit Bey oğlum da elinizden geleni yaptınız. Bize de bundan böyle Rabbime dua edip tevekkül etmek kalıyor. Ümit'e ne kadar çok güveniyorlar. Ne desem de ikna edemem hiçbirini. Melek. Kızım. Melek. Efendim anne. Pardon dalmışım da bir an. Yavrum otursana. Acıkmışsındır yemek ye. Tamam. Siz başlayın isterseniz. Ben kızları alayım. Onlarla birlikte gelirim. Tamam kızım. Yıldızlar ne güzel parlıyor değil mi? Onlar benim umurumda bile değil. Benim yıldızım. Hayat ışığım burada. Sen olmazsan ben karanlıkta kalırım. Öyle bakma. Gerçekten. İnan bana. Sen varsan ben varım. Biliyor musun bugün çok korktum. Ya sana kendimi anlatamazsam diye. Ya giderse ya bana inanmazsa dedim. Ya öldürürdüm herhalde kendimi. Ah zaman vurur geçer yüzüme, acısı kalır gözlerimde. Gurur yakar, içim kor olsa da dilim susar sözlerimle. Dağıtır ayırır bizi kader, uzak bana yasaklı yüzün. Çoğalıp büyüyor içimde keder, el
çare hüzün tükenip bitiyor. Dilimde son